Kanalıma hoş geldiniz. KPSS'nin genel yetenek kısmı matematik soru çözüm videolarını çekmeye devam ediyorum. Şimdi bu videoda fonksiyonlar konusunu, fonksiyonlarla ilgili sorular çözmeye devam edeceğim. Öncelikle soru çözüme başlamadan önce daha fazla öğrenciye ulaşabilmem için kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz daha fazla öğrenciye ulaşabilirim. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi sorularımı çözmeye başlıyorum. Birinci soru şu. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilsin. A elemanıdır reel sayı olmak üzere fx eşittir 3x artı 2, gx eşittir 2x artı 5 olduğuna göre f bileşke, bu işaretin adı neydi? Bileşke. Bunu yine ufak bir hatırlatmasını şuraya yapayım, sonra başlayayım soru çözmeye. F bileşke g a artı 2 eşittir 5 ise a kaçtır? Şimdi öncelikle bileşke nasıl yapıyorduk? Yani f bileşke g işlemini nasıl yapıyorduk? Önce buradaki yani birinci yazdığım fonksiyonu yazıyorum. İçine ikinci yazdığımız fonksiyonu şöyle f bileşke gx yani f parantez f'in içerisindeki x değerlerini yerine gx fonksiyonu yazarak işlem yapacağız. Şimdi bir de bunun tersini yapalım. G bileşke fx'i göstereyim. O zaman da ne yapıyorum? G'yi yazıyorum. İçine fx'i yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi soru üzerine daha iyi anlayacaksınız. Şimdi soruya geçelim. Şimdi burada bileşke işlemi var. O zaman şöyle yapıyorum. F'i yazdım. F'in içine G'yi yazdım. Şu kağıdı şöyle yapalım. Daha net olacak. G'yi yazdım. G'nin içine de bakın şimdi burada A artı 2 yazıyor ya. Yani şöyle F bileşke G A artı 2 yazdığı için şuradaki X değerim bu aslında benim. Buraya A artı 2 yazıyorum. Parantezi kapatalım. Eşittir 5. Şimdi öncelikle g fonksiyonuna baktım. G fonksiyonunda x gördüğüm yerlere ne yazmam gerekiyor? A artı 2. Yani buraya benim a artı 2 yazmam gerekiyor. O zaman buranın cevabı yani komple buranın cevabı f'i yazalım tekrar. 2'yi şöyle yapalım. X gördüğümüz yere a artı 2 yazdığım için 2'yi dağıtmam gerekiyor. Şöyle çarpım durumunda. Yani 2a 2 kere 2 4. Bir de burada artı 5 vardı yani 9 oldu. Eşittir 5'e. Tamam. Şimdi devam edelim. Şimdi f'e bakalım. Fx fonksiyonunda x gördüğüm yere bu sefer 2a artı 9 yazacağım. Ve 5'e eşitleyeceğim. 3 çarpı parantez kullanın. Çünkü dağıtmıyorsunuz parantez kullanmadığınız zaman. Yani 3'ü bir tek 2 ile çarpıyorsunuz. O zaman hatalı oluyor. Artı 2'yi de koydum. Eşittir 5. Şöyle dağıttınız. Ne oldu burası? 3 kere 2 6a. 9 kere 3 artı 27 artı 2 eşittir 5. Burası 29 oldu. At bu tarafa eksi 29 olarak geçer. Yani eksi 24 mu oldu? 6a eşittir eksi 24. Sadeleştirelim. 6'ya bölelim. A da buradan eksi 4 olarak bulunur. Evet. Devam edelim. Şöyle ikinci sayfama geçeyim. Yine aynı şekilde bileşke işlemi sordum. Çünkü bunlardan soru geleceğini düşünüyorum. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f 2x artı 5 eşittir g x eksi 2 o da eşittir 2x. F bileşke f b eşittir g b ise b nedir? Şimdi önce burada şu bileşke işlemini şöyle bir düzenleyelim. F'in içine f b yazıyoruz. Eşittir g b'ye. Tamam bu dursun. Şimdi önce şuradan başlayalım. Şimdi şurayı ayrıca kenara bir not alayım. Yani gx eksi 2 eşittir 2x ya. Şimdi benim ne bulmam lazım? Benim b bulmam lazım. Yani şu içinin b olması gerekiyor. İçinin b olması için benim x gördüğüm yere b artı 2 yazmam gerekiyor ki artı 2 ile eksi 2 birbirini götürsün. Burada sadece b kalsın. Ama bu x burada da aynı x var. O zaman buraya da yazıyorum aynı şeyi. Şimdi düzenleyelim. Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Yani g, b eşittir. 2 ile çarparsanız 2b, 2'yi dağıtıyorsunuz yani şöyle bu. 2b 2b artı 4 oldu. Yani gb'yi bulmuş oldum. Tamam. Burayı hallettik. Şimdi geçtik bu tarafa. Şimdi fb'yi bulmam gerekiyor. Fb'yi bulmadan önce şu fonksiyonu 2x'e bir eşitleyelim. Yani f 2x artı 5'i neye eşitliyorum? 2x'e.
Peki benim neyi bulmam gerekiyor? F, B'yi bulmam lazım. Şimdi buranın B olması için ben 2x gördüğüm yere direkt B eksi 5 yazabilirim. Amacım B'ye sadece B kalması. O zaman 2x yerine komple B eksi 5 yazdım. Yani 2x gördüğüm yere, çünkü burada da 2x var ya. O zaman buraya da B eksi 5 yazıyorum. Dolayısıyla bunlar birbirini götürüyor. Yani F, B eşittir B eksi 5 oluyor. Yani şuraya yazacağım şey F, B eksi 5 oldu. O da eşittir. GB'yi bulmuştum zaten. 2B artı 4. Bu da tamam. Şimdi benim B eksi 5'i bulmam gerekiyor. Şimdi soruya tekrar dönüyorum. Şuraya bir daha yazıyorum F fonksiyonu. Şimdi amacım benim burada şu B eksi 5'i yakalamak. Buranın B eksi 5 olması için 2x gördüğüm yere B eksi 10 yazacağım. O zaman buraya da B eksi 10 yazıyorum. Bakın burası ne oluyor? B eksi 5 oluyor. Yani F B eksi 5 eşittir B eksi 10 olmuş oldu. Yani şuranın cevabı komple B eksi 10 oldu. O da eşittir 2B artı 4'e. Şimdi 4'ü buraya atıyorum. Eksi 4 olarak geçiyor. Eşittir. 2B'yi de buraya atıyorum. B'yi. Yani buradan cevabım eksi 14 olmuş oluyor. Ama bu soruyu bence bir kere daha tekrar edeyim. Şimdi bakın. Öncelikle bileşke işleminden başlıyoruz çözmeye. Yani önce soruda ne sorulduğuna bakın. Yani neyi soruyor bana? F bileşki FB'nin GB'ye eşit olduğunu söylüyor. Yani bu bileşke işleminde F bileşki FB demek. Buradan bana sorulan soru B. Şimdi dönüyorum, verilenlere bakıyorum. Şimdi benim öncelikle GB'yi oluşturmam lazım. Buradan GB'yi oluşturabilmem için X gördüğüm yere benim ne yazmam gerekiyor? B artı 2. Neden? Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürsün diye. Şimdi burada yazdığınız değeri burada da yazmanız gerekiyor. Yani ben burada X yerine B artı 2 yazıyorsam burada da yazacağım B artı 2. Dolayısıyla 2'yi de dağıttığım zaman GB'yi bulmuş oluyorum. 2B artı 4. Yani eşitliğin bu tarafının 2B artı 4. Burası bitti. Şimdi aynı mantıkla önce bileşke işlemi olduğu için FB'yi bulmam lazım. FB'yi bulduktan sonra işleme tekrar devam edeceğim. Şimdi FB'yi bulabilmem için şimdi fonksiyon f2x artı 5 eşittir 2x'ti. Bunu kenara not aldık. Şimdi benim burada FB'yi bulabilmem için 2x gördüğüm yerlere B eksi 5 yazmam gerekiyor. Bakın 2x komple 2x gördüğümüz yere x değil yani. Yazdığım zaman eksi 5 ile artı 5 birbirini götürür. FB'yi bulmuş olurum. Burası da zaten B eksi 5 oldu. 2x yerine B eksi 5 yazdık. Bu da bitti. Yani FB şuranın yerine ne bulduk? B eksi 5. Şimdi soru bitmedi. FB eksi 5'i bulacağım bu sefer. Aynı mantık yine. Yazıyorum kenara. F2x artı 5 eşittir 2x. Buranın içinin B eksi 5 olması için 2x gördüğüm yere B eksi 10 yazmam gerekiyor ki buranın cevabı B eksi 5 olsun. Eksi 10 artı 5 daha eksi 5. Burada da B eksi 10 yazıyorum. Dolayısıyla yani 2x gördüğüm yerlere FB eksi 5'i B eksi 10 olarak buldum. Getirdim burada yerine koydum. Sonrası kolay zaten. B'leri bir tarafa topluyorum. 2B'nin yanına eksi B olarak attım. 4'ü de bu tarafa attım. Ve B'yi bulmuş oldum. Güzel sorular. Şimdi önce şu soruları çözeyim. Burada da f2 eksi 4 çarpı f 4x eksi 2 eşittir 6x ise f6 kaçtır diye sordum. Şimdi f6'yı bulmam için öncelikle benim burada bilinmeyen f2'yi bulmam lazım. O zaman ben x gördüğüm yere 1 yazsam bakalım ne oluyor. Burası ne oluyor? f2 eksi 4 çarpı f2 eşittir 6'ya. Şimdi kaç oldu burası? Eksi 3 f2 oldu. Eşittir 6. Her iki tarafı eksi 3'e böldünüz. Yani f2 de buradan eksi 2 yaptı. f2'yi bulduk. Yani şuranın cevabı eksi 2'ymiş. Şimdi soru bana f6'yı soruyor. Buranın 6 olması için x yerine ne yazmam lazım? X yerine 2 yazarsam 4 kere 2 8, 2 çıktı 6. O zaman soruyu yazalım. Eksi 2. Çünkü buna eksi 2 bulmuştuk. Eksi 4 çarpı. X gördüğüm yere 2 yazdım. Burası artık 6 oldu. Burada da 2 yazdık. 6 kere 2 12 oldu. Yani şuraya yazalım. X eşittir 2 yazdık. Şimdi tabii ki eksi 2'den eksi 4'ü çıkarmıyorsunuz. Öncelik çarpma işlemi. Eksi 2'yi bu tarafa artı 2 olarak attım. Eksi 4 çarpı f6 eşittir 14 oldu. Sonra her iki tarafı eksi 4'e bölüyoruz.
F6'yı yalnız bırakmak için. Gitti. F6'yı bulduk. F6 neymiş? Eksi 14 bölü 4. Sadeleştirirsem 2'ye bölersem eksi 7 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Yine bir bileşke işlem sorusu. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir g fonksiyonu gx eşittir 2x eksi 3, g bileşiği ga eşittir 4 tane ga olduğuna göre a gerçel sayısı nedir? Şimdi şunu tekrar g bileşiği ga olarak yazalım. Eşittir 4 çarpı ga'ya. Şimdi ga'yı bulmak için burada x gördüğüm yere a yazıyorum. Yani ga'nın cevabı ne oldu? Ga eşittir 2a eksi 3 oldu. Yani şuraya 2a eksi 3 yazıyorum. Eşittir 4 çarpı aç parantez. Ga'yı ne bulmuştuk? 2a eksi 3. Tamam. Şimdi g 2a eksi 3'ü bulmam gerekiyor. Dönüyorum tekrar gx fonksiyonuna. Bu sefer x gördüğüm yerlere şunu şu tarafta bir daha yazacağım. Şimdi soruda bana şu verilmişti. Şimdi benim neyi bulmam lazım? G 2a eksi 3'ü. X gördüğünüz yerlere 2a eksi 3 yazıyorsunuz. Tabii şu 2'yi dağıtacağız çarpım olarak. 2 kere 2 4a. Yani g 2a eksi 3'ü bulmuş oluyorum bu durumda. Eşittir diyelim. Şöyle yapayım. 2 ile 2'yi çarptım 4a. 2 ile eksi 3'ü çarptım eksi 6. Bir de burada eksi 3 var. Yani eksi 9 oldu. 4a eksi 9. Eşitliğini altına yazalım. Bunu da dağıtalım. 8a eksi 12. Şimdi a'ları bir tarafa topluyorum. 4a'yı buraya eksi olarak attım. Eksi 12'yi de buraya artı olarak attım. Buradan kaç oldu? 3. Eşittir 4a. Her iki tarafı 4'e bölersek yani a buradan ne çıkar? 3 bölü 4 çıkar. Ve son sorum. Şöyle şunu altına yapalım. Son sorum da şu. Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için f artı gx eşittir 2x eksi 3a, g eksi f 3x eşittir 4x artı 6a eşitlikleri sağlanmaktadır. A reel sayı ve g1 eşittir 2 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi g1'i verdiğim için bu 1'i kullanacak şekilde şöyle düşünebilirim. Şuralara 1 yazabilirim. Yani birinci ifadede f1 artı g1 eşittir. Burada da eksene 1 yazıyorum. 2 eksi 3a. Şimdi buranın 3x, buranın 1 olması için benim buraya 1 bölü 3 yazmam lazım. Burada da 1 bölü 3 yazıyorum. Yani 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsanız 1 yapar. Yani g1 arada eksi var. Eksi f1 eşittir. 1 bölü 3 ile çarptım. 4 bölü 3 artı 6a. Şimdi taraf tarafa toplasam ben bunları. Şunlar birbirini götürür. Buradan 2g1 eşittir. Şimdi şöyle yapalım. Şunları topladım. 2 ile 4 bölü 3'ü topladınız. Kaç yaptı? 3 kere 2 6 10 bölü 3. 6a'dan 3a çıktı. Artı 3a. Şimdi g1'i de soruda 2 olarak vermişti. 2 kere 2 4 oldu burası. 4 eşittir. 10 bölü 3 artı 3a. 10 bölü 3 buraya eksi olarak geçer. 3 kere 4 12. 10 çıktı. 2 bölü 3 eşittir 3a. Her iki tarafı da 3'e bölerseniz şöyle. Bunlar birbirini götürür. Bu nasıl bölünüyordu? Üstteki aynen yazıp alttakini ters çeviriyorum. Yani 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. 3 bölü 1'i ters çevirdim. Buradan da cevabım 2 bölü 9 olarak bulunmuş olur. Evet, fonksiyonlarla ilgili hazırladığım sorular bu kadardı. Yine aynı şekilde video çekmeye devam edeceğim sınava kadar. Kanalıma abone olursanız tekrar söyleyeyim. Daha fazla öğrenciye ulaşırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.